Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Dev bir kurabiye yapacağız diyebiliriz. Hem görseli güzel hem de çok lezzetli bir tarif oldu. Hemen yapımına başlayalım. İlk olarak ganajımızı hazırlayacağız. Çünkü soğuması gerekiyor. Pastamızın üzerine çırpılmış ganaj kullanacağız. Bunun için 100 milim kremamı bir sos tenceresine aldım. Kaynama noktasına getirdikten sonra ocaktan alacağım. Kremam iyice ısındıktan sonra ocaktan alıyorum. İçerisine bir paket sütlü çikolata, bir paket de bitter çikolata ekliyorum. Bu aşamada isterseniz tamamen sütlü veya tamamen bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Çikolatalarım kremanın içerisinde güzelce eriyene kadar, homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştırıyorum. Evet, kıvamımız bu şekilde. Şimdi daha kolay soğuması için ayrı bir kaba alacağım. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabının +4 kısmını alacağım. İyice soğuyana kadar bekleteceğim. Biz de bu aşamada kurabiyemizi yapacağız. Oda sıcaklığında güzelce yumuşamış 170 gram tereyağımı kabıma alıyorum. Üzerine 125 gram esmer şeker, 75 gram da toz şeker ilave ediyorum. İçine eklediğimiz esmer şeker sayesinde kurabiyemizin iç yapısı böyle biraz daha nemli olacak. Esmer şekerin nasıl yapıldığını shorts videolarımda açıklamıştım. Oradan bakabilirsiniz. Zaten yapımı da çok kolay. Toz şekerin içerisine pekmez ilave ediyoruz. Şimdi tereyağı ve şekeri güzelce çırpıyorum. Böyle rengi açılana, kabarana kadar iyice çırpmamız gerekiyor. İçerisine yumurtalarımı ilave edeceğim. 1 adet yumurta sarısı, 1 tane de yumurta kullandım. Yumurtaları ilave ettikten sonra çok fazla karıştırmıyoruz. Düşük ayarda sadece karışana homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz ve kapatıyoruz mikserimizi. Kuru malzemelerimizi eklemeye geçebiliriz. 250 gram unum var. Eleyerek ilave ediyorum. Bu arada eklediğim tüm malzemelerin bardak ölçüleri de açıklamalar kısmında yer alıyor. 1 tutam tuz, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 paket vanilyayı karışımıma ilave ettikten sonra düşük ayarda karıştırmaya başlıyorum. Harcımız toparlanmaya başladığı zaman hemen mikserimizi durduracağız ve bir spatula yardımıyla toparlayacağız. Evet, harcımız hazır. Spatula ile güzelce toparlıyorum. Şimdi içerisine çikolataları ekledikten sonra karıştıracağız ve kabımıza aktaracağız. Bu aşamada dilediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz veya çikolata miktarını azaltabilirsiniz. 120 gram bitter damla çikolata kullandım. Yine bir paket sütlü çikolatam var. Onu da küçük küçük doğradım. Harcımın içerisine ilave ediyorum. Sadece karışana kadar güzelce karıştıracağım. Daha sonra kalıbımıza aktaracağız. Bu aşamada fırınım 180 derecede ısınmış durumda. 23 santimlik bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Kullandığım kalıbın altını, kenarlarını bir parça tereyağıyla iyice yağlıyorum. Bu sayede kurabiyelerimizin kenarları güzel bir şekilde renk alacak ve kalıptan kolay bir şekilde çıkacak. Harcımın tamamını ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok böyle normal standart kurabiyeler gibi değil de daha yumuşak kıvamlı bir hamur. Tarif tam ölçülüdür. Kesinlikle ekstra un ilavesi yapmayın lütfen. Tüm harcımı kalıba aktardıktan sonra öncelikle elimle güzelce her tarafını eşit bir şekilde yayacağım. Daha sonra palet bıçağımla düzelteceğim. Gördüğünüz gibi harç oldukça yumuşak ama elimize yapışmayan bir kıvamda yine de. Harcımızı kalıba eşit bir şekilde yaydıktan sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık yarım saat boyunca pişireceğiz. Fırından fırına fark eder, kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzeri güzel bir şekilde kızardığı zaman zaten pişmiş demektir. Pişmesi için fırına gönderiyorum. Bakın kurabiyemiz oldukça güzel bir şekilde renk aldı. Şimdi fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağıyla daha böyle soğumaya başlamadan üzerine biraz çikolata iliştireceğim. Bu işlemi soğuduktan sonra yapamazsınız. Bu yüzden sıcağı sıcağına yapmanız gerekiyor. Şöyle kenar çemberini çıkarttım. Biraz daha kolay soğuması için alt taban kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi güzelce soğuması için bekleteceğim. İyice soğuduktan sonra servis aşamasına geçebiliriz. Evet, artık iyice soğudu. Şöyle kenarlarından hafif kaldıra kaldıra kalıbımdan çıkartıyorum. Ve servis tabağıma aktaracağım. Şöyle altında gösterelim. Bakın oldukça güzel bir şekilde altı üstü tamamen kızarmış vaziyette. Şimdi biz kurabiyemizi hazırlarken ganajımız da güzelce dondu. Şimdi çırpma aşamasına geçebiliriz. Mikserimizi en yüksek ayara alıyoruz ve güzel bir şekilde böyle katılaşana kadar iyice çırpacağız. Bu aşamada düşük ayarda çırpmayın lütfen. En yüksek ayara alıyoruz, yüksek ayarda çırpıyoruz.
Zaten çırpmaya başladıkça iyice katılaştığını göreceksiniz. Ben burasını biraz keserek vereceğim. İyice katı bir kıvam aldıktan sonra sıkma torbasını alıp güzelce şekillendireceğiz. Dediğim gibi videonun uzaması açısından bu aşamayı kestim. Birkaç dakika boyunca iyice çırptıktan sonra bu kıvamı alıyor. Sıkma torbamı alıyorum. Ucuna da bir duy taktım. Kurabiyemin üzerine kremamı güzelce sıkıp şekillendiriyorum. Bu aşamada üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta hiç ganaj yapmadan sade bir şekilde bırakabilirsiniz. Bu şekilde zaten tadı oldukça lezzetli. Tabii ki üzerine çırpılmış ganajla şekil verdiğimiz zaman daha şık bir görüntüsü oluyor. En son üzerine renkli konfeti şekerlemelerimden serpiştireceğim. Yine bunları da marketlerden veya daha böyle farklı şekillerde isterseniz pastacılık malzemesi satan yerlerden temin edebilirsiniz. Görüntüsü çok şık oluyor. Gerçekten tadı da öyle. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bu arada kurabiyeniz tamamen soğuduktan sonra üzerindeki ganaj kremasını sıkın. Lütfen eğer kurabiyeniz biraz sıcak olursa üzerine sıkacağınız krema erime yapacaktır. Bu noktaya dikkat edin lütfen. Yine üzerinde ganaj bazlı bir krem olduğu için oda sıcaklığında değil buzdolabının +4 kısmında muhafaza edeceğiz. Şöyle bir çatal alalım. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Umarım siz de denersiniz. Deneyenler aşağıya yorumlarını bırakırsa çok mutlu olurum. Videomdan bir şeyler aldıysanız beğen butonuna tıklamayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.